Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere G120 sürücü TIA Portal üzerinden e, nasıl programlanır, PLC ile bağlantısı nasıl yapılır, haberleşme nasıl sağlanır Profinet üzerinden onu göstereceğim. İlk olarak projemize PLC'yi, HMI'yi ve sürücüyü ekliyoruz. Bunları ekledikten sonra e, main organizasyon bloğuna gelip Sinaspeed adlı bloğu projemize ekliyoruz. Bu bloğu libraries'den drivelib S7200-1500'ün altında master copies 03 Synamics bu dosyadan ulaşabiliriz. Ee, Bu bloğa Dion için bir ekleme yapmamız gerekiyor. Bunun için bloğa çift tıklıyoruz. Yukarıda inputlara yeni bir input tanımlıyoruz. Direction ya da yön de diyebilirsiniz. Bunu nasıl yapıyoruz? Insert row diyerek yeni örnek olarak göstereyim. Insert row işte yön şeklinde bir bool tipi değişken tanımlıyoruz. Tabii ben bunu şimdi sileceğim. Benim direction adlı bir değişkenim zaten var. Sonra bloğun içindeyken burada xSendBuff st omega 1 x11 buraya direction tagini atıyoruz. Atamayı şu şekilde göstereyim. Diyez işareti. Sonra tagimizin adı. Bu şekilde ekleme yapabiliriz. Daha sonra organizasyon bloğuna gelip update block call diyoruz. Yön değişkenimiz bloğumuzun bu kısmına geldi. Enable Axis bizim sürücümüzü aktif eden bit. Buraya bir M biti atayabiliriz. M10.0 atadım ben. On-off biti olarak kontrol ediyorum bunu. Yön bitinde M10.1 olarak atadım. Speed kısmına bir double word olarak bir reel sayı atayabilirsiniz. Bu hız kontrolünü bu değişken üzerinden yapacağız. Referans speed'e motorumuzun nominal hızını giriyoruz. Ben 1500 olarak girdim. Burada HW, IDSTW kısımlarına bir de ZSW kısımlarına ne gireceğimizi göstereyim. Sürücümüzü projemize ekledikten sonra buradan Commissioning'e gelip Commissioning Wizard'dan gerekli devreye alma ayarlarını girmemiz lazım. Onları nasıl yaptığımızı gösterelim. Standard Drive Control seçiyoruz. Daha sonra ikinci seçeneği seçiyoruz haberleştirme için, bağlantı için. PLC Data Exchange, Run Function in Drive şeklinde. Buraları Technology Controller and Extended Methods Monitoring olarak kalabilir. Field Bus with Data Set Changeover olarak kalsın. Telegram konfigürasyonumuz Free Telegram olarak seçelim. Supply Voltage. Filtremiz yok. Motor verilerimi giriyorum burada. Rampa sürem, maksimum hızım, referans hızım. Motor Identification'ı Inhibited yapıyorum. Diğerleri biz kendimiz giriyoruz çünkü. Finish diyorum. Devices and Network kısmında Network View kısmında bu bağlantının yapılmış olduğundan emin olun. Bu bağlantıda yapıldıktan sonra buradan Assign Device Name diye Drive 1
Drive 1 ismini burada sürücümüz çıktı. Tabii sürücümün bilgisayarımın bağlantısı yapılı. Switch üzerinden hem PLC hem sürücü hem de touch panel'in bağlantısı yapılmış durumda. Burada çıkan sürücüye ismi Drive 1 yani projemizdeki sürücü ismi olmasına dikkat edelim. Drive 1 girip assign name diyoruz. Close dedik. Bu bağlantıyı yaptıktan sonra bu kısımda şu butona basınca Interface Free Telegram seçeneği çıkması lazım. Bunu iki kısma da bu Free Telegram seçeneğinden ekliyoruz. M10.0 bizim on-off bitimizdi. M50.0 start'la set ettim. M50.1 ile reset ettim. Burada M bitlerini kullanmamın sebebi çıkışlarda çok önemli değil ama girişlerde yani start stop butonlarında HMI ekranından kontrol yapacağımız için önemli. Yani M0.0, M10.0, işte 10.1 gibi bitleri girmemiz gerekiyor. Tek butonla yön değiştirme işlemi yapmak için bir sayıcı ve sayıcının girişine bir yön değiş butonu. Sayıcının üst değer çıkışını reset ucuna bağlıyorum. Yani C0 sayıcım C0.QU'yu reset'e bağlıyorum. Preset value'sunu da 2 olarak ayarlıyorum. Burada C0CV yani sayıcı içeriğinin 1'e eşit olduğunda yön bitini aktif etmesini sağladım. Şimdi bu kısımda işte akım değerlerimiz, hız RPM değerlerimiz, output gerilim, output frekansı, output sıcaklık, güç değerlerini nasıl okuduğumuzdan bahsedeyim. Öncelikle tabi burada sürücümüze bir göz atmamız lazım. Free Telegram seçmemiz burada önemliydi. Çünkü Free Telegram seçince okuyacağımız değerleri biz kendimiz belirleyebiliyoruz. Burada Send Actual Value kısmında start adresimizin I256 olduğunu görüyoruz. Length uzunluğumuzda 6 word şeklinde. Bir word 2 byte'tı. Yani I256, 58, 60, 62, 64 bu şekilde gidiyor. Daha sonra şuradan parametre kısmına geliyoruz. Parametre kısmında Communication Transmit Direction. Buraya tıklıyoruz. Burada okuyacağımız değerleri seçebiliyoruz. Ben ilk değeri buradan seçerek Absolute Actual Current Smoothed olarak seçtim. İkinci değerim Speed Actual Value. Üçüncü değerim Output Voltage. Dördüncü değerim Output Frequency. Beşinci değerim de Motor Temperature olarak belirledim. Son değerim de Active Power Actual Value. Bu kısımda şöyle bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Free Telegram seçmenize rağmen seçenekler açılmıyor olabilir. Yani seçemiyor olabilirsiniz. Bu durumda projeyi yeniden oluşturmak çözüm olabilir. Ben öyle yaptım. Buradaki ayarları da yaptıktan sonra buradaki numaralarını tabi bilmemiz lazım. Şimdi organizasyon bloğuna geldik. Bizim başlangıç adresimiz 256 idi. 256 adresinde de akım bilgimiz vardı. Akım bilgimiz IB 256'dan geliyor. MV60'a. MV60'ta bir divide yapıp belli bir değere bölüyoruz. Bu böldüğümüz değerin oranını biz
PLC sürücü motoru çalıştırdığımızda buradaki değer ile sürücü üzerinden örneğin akım için R27 parametresine bakarak aradaki oranı bulduk. Bu aradaki bulduğumuz orandan da gerekli output akımını hesaplayabildik. Tabi burada dikkat etmemiz gereken IV256'yı move yapıp MV60'a atadık. MV60'ı burada seçerken ilk buraya yazdığım divide bloğunun reel olması gerekiyor. Reel olarak atadığınızda burada bir hata çıkabilir. Onu düzeltmek için rewire take yapın. Sizde burası büyük ihtimalle word olacaktır. Onu integer olarak değiştirirseniz bu hata geçecektir. Dediğim gibi bu böldüğümüz sayıyı direkt düz basit bir bölme işlemiyle sürücü üzerindeki gerçek değerle bizim burada okuduğumuz sayısal değeri bölerek bulduğumuz bir katsayı, bölme katsayısı. Buradan akımı bulduk. IV258'den de MV62'ye atadık. Burada da 10 nokta işte belli bir sayıya bunu da aynı şekilde karşılaştırma yaparak bulduk. Bu sayıyı şöyle buluyoruz. Burada MV62'de okuduğumuz değer bölü sürücüdeki gerçek değer olarak sürücüdeki gerçek değeri bölerek bu değeri buluyoruz. Örneğin output hız bilgisi de R63 numaralı parametre. IV260'tan gerilim bilgisini aldık. Bunu da belli bir katsayıya böldük. Gerçek değerleri dönüştürüyoruz bu katsayılarla bölerek. Aynı buralarda da rewire take yapıp buradaki değeri integer'e dönüştürmeniz lazım. Divide bloğunun da reel olarak atanması lazım. Yani reel olarak seçilmesi lazım daha doğrusu. IV260 söyledik. IV gerilim. IV262 output frequency'yi veriyor. Yani frekans çıkış frekansını veriyor. Bu çıkış frekansı artı eksi değerler alabiliyor. RPM de öyle. Yöne göre artı veya eksi değerler alabiliyor. IV264'ten sıcaklık değerini aldık. IV266'dan güç değerini direkt watt olarak alıyoruz. Burada bir bölme işlemi yapmamıza gerek yok. PLC'nin ana programı bu şekilde. Şimdi HMI'deki programa bir bakalım. Gördüğünüz gibi HMI ekranımız bu şekilde. Start stop, yön değiş, hız set point'imiz, akımımız, gerilimimiz, hızımız, sıcaklık, güç, frekans değerlerini takip edebildiğimiz barlar mevcut. Sayısal göstergeler mevcut. Start butonunu atamasını göstereyim. Events'ten press kısmına geliyoruz. Set bit while key pressed seçiyoruz. Start tagini atadık. Stop'ta stop tagini, yön değişti de yön değişme bitini atadık. Hız set point'ini girmemiz için bir IO field belirledik. Şuradaki gibi. Böyle bir IO field belirledik. Bunun atamasına şuradaki göstereyim. Hız 1 MD70 numaralı tag'i atadık. Burada hız set point'imiz maksimum 4 tane rakam gözükeceği için format pattern yani sayıları kaç tane sayı göstereceğini buradan seçebiliyoruz. 3 tane 9 seçersek 3 sayıyı gösterecek. 4 tane seçersek 4 sayıya kadar yani 9999'a kadar sayıları gösteren ya da girebildiğimiz bir input output field'ı oluşturmuş oluyoruz. Akım değerimizi de output akım olarak tanımladığımız bunlar şurada bölme işlemi yaparak en sonunda double word olarak bulduğumuz reel sayılar.
Onları tekrardan bir söyleyeyim. Output akım, output hızı RPM, output gerilim, output frekansı, output sıcaklık, output güç watt olarak şeklinde. Akımı atadık. Format paterninde 9.99 şeklinde girdim. Bir hane görmek istiyorum ve virgülden sonra iki basamağı görmek istiyorum. O yüzden böyle ayarladım. Gerilimi 3 basamaklı şeklinde ayarladım format paternini. Buraya da output gerilimi atadık. Hıza işaretini gösterebilmesi için S9999 şeklinde girdik format paterni. Output hızı RPM tagini atadık buraya da. Sıcaklık için de output sıcaklığı atadık. Format paterni 99.9. Output output gücü atadık. Burada da 9999 paterni. Frekansı S99.9 artı veya eksi değerler alabiliyor yana göre. Ondan dolayı yani signed işaretli 99.9 şeklinde output frekansiyayı atadık. Bu kısımda bu şekilde. Yüklemeye gelecek olursak parametre ayarlarını yani Commissioning Wizard yaptıktan sonra burada yükleme yapabilirsiniz. Ama en sağlıklı yükleme şurada göstereyim. Devices and Networks'e gelip sırayla önce PLC'mize yükleme yapıyoruz. Finish dedik. Daha sonra drive'ımıza yükleme yapıyoruz. Yani sürücümüze. Sürücünün yüklemesi biraz uzun sürebiliyor. Bu sırayı takip edersek bağlantı daha sağlıklı kuruluyor. Sürücümüzden de bağlantının kurulduğuna dair ready ışığından, bus fault ışığından bağlantının kurulduğunu takip edebiliriz. Şu an yükleme yapıyor. Ready ışığım turuncu, yeşile döndü. Yüklemeyi de yaptık. Sonra HMI panelimize yükleme yapıyoruz. Load diyoruz. Şu anda yükleme yapıyor HMI panele de. Yükleme tamamlandı. Panel aktif duruma geldi. Program kısmı bu şekilde. Tekrar bahsetmek gerekirse öncelikle organizasyon bloğuna Sinaspeed bloğunu ekliyoruz. Gösterdiğim yerden Drive'da S7 1200 1500 library'sinin altında master copy'sin Cinemix dosyasında Sinaspeed bloğunu ekliyoruz. İçine girip direction yön biti için giriş alıyoruz. Buradaki programı gerekli şekilde tabii bu kısımlara geçmeden önce sürücümüzün devreye alma işlemlerini yapıyoruz. Commissioning Wizard kısmından. Yani gerekli ayarları giriyoruz. Bu ayarları girdikten sonra Device Configuration kısmında tabi ayarları girerken Free Telegram seçtiğimizden emin oluyoruz. Burada length'i, uzunluğu 6 olarak ayarlayabiliriz. 6 olarak ayarladık mı erişebildiğimiz
word sayısı, yani hafıza alanı artıyor. Buradan sonra parametre kısmına gelip Functional View'a tıklayıp Communication'a gelip buradan Transmit Direction kısmına tıklayıp gerekli parametreleri, okumak istediğimiz parametreleri oradan sıra numaralarına karşılık gelecek şekilde 1, 2, 3, yani şurada gördüğümüz adres en baştaki adres I256, I258, I260, I262, I264, I266 şeklinde gidiyor. Pardon, 56, 58, 60, 62, 64, 66. Evet, bu şekilde. Program kısmı böyle. Dediğim gibi bu Free Telegram'ı aldığınızda şuradaki seçeneklere erişemiyor olabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şuradaki seçenekler açılmıyor olabilir. Bu durumda projeyi baştan yapmayı deneyin. Sürücüyü silip bir daha eklemeyi deneyin. Belki o zaman bir çözüm olabilir. Ben öyle hallettim. Bir daha bir proje oluşturduğumda sorun çözülmüş oldu. Şimdi gelin programın nasıl çalıştığına göz atalım. Uygulamamızda projede de gördüğümüz gibi G120 sürücü, SCD1200 PLC ve KTP700 touch panel var. Bağlantıları switch üzerinden sürücünün bağlantısını, PLC'nin bağlantısını ve touch panel'in bağlantısını Ethernet kablolarıyla yaptım. Burada dikkat etmemiz gereken, sürücünün bağlantısını yaparken Ethernet kablosuyla X150 veya X100 veya P1 veya P2 girişlerinden yapmamız gerekiyor. X150 numaralı pin girişlerden. Burayı bağladıktan sonra buradan switch'e gidiyoruz. Touch panel'den de switch'e giriş yapıyoruz. PLC'den de switch'e giriş yapıyoruz. Daha sonra bilgisayara bağlantısını yapıyoruz. Bağlantılar bu şekilde. PLC'nin şu an error ışığı yanıyor. Bunun sebebi Free Telegram kullandığımızdan dolayı bir bağlantı hatası da değil, modül exist hatası veriyor. Bu hata programımızın, uygulamamızın çalışmasına engel olan bir durum değil. O yüzden görmezden gelebiliriz. Şu an Touch Panel programını görüyoruz. Programımızda Start Stop butonları, yön değiş butonu, hız set point girişi, akım, gerilim, hız, sıcaklık, güç ve frekans değerlerini takip edebildiğimiz field'lar mevcut. Şimdi motoruma start veriyorum. Hız set point'im 1000'deydi. Şu an 1000 devirde dönüyor. Buradan hızını da takip edebiliriz. -1000 yazmasının sebebi yönünden dolayı. Yönü değiştirdiğimizde yönü değişti. Şu an +1000 olarak gözüküyor. Frekansı da 33.4. Farklı bir hız değeri girelim. Hız set point'ine tıklıyorum. Örneğin 500 olsun. Motorum daha yavaş dönmeye başladı. Akım, gerilim, güç değerlerim de değişti. Frekans değerlerim de değişti. Tekrar yön değişe basabilirim. Anlık olarak bütün değerleri ekran üzerinden takip edebiliyoruz. Stop'a bastığımda da sistem duruyor. Motorum durdu. Evet arkadaşlar, uygulama bu şekildeydi. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim.